Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Yakın bir geçmişte ülkemizde yaşanmış ancak egemen güçlerce üstü örtülmüş UFO vakası hakkında bilgiler aktaracağım bir video ile beraberiz. ...1937 yılında Nazi liderleri Adolf Hitler ve Hermann Göring'in talimatıyla özel olarak seçilmiş timler her türlü doğaüstü, dinsel ve okült nesnelerle ilgili bilgi toplamak amacıyla dünyanın farklı yerlerine gönderildiler. Gelecekte bu timlerden bir tanesi Antarktika'daki oyuk dünyanın girişinde bulacak ve buraya Kurtini isimli bir üs inşa edilecekti. Timlerin araştırma listesinde bulunan gizemli nesnelerin başında kutsal ahit sandığı, kutsal kase, Hz. İsa'yı öldürdüğüne inanılan Kader'in mızrağı ve Ağrı Dağı'ndaki Nuh'un gemisi de bulunuyordu. Kader'in mızrağının Avusturya'da ele geçirilmesinin ardından bu durum Führer'i cesaretlendirdi ve timlerin bütçesini arttırarak dünyanın dört bir yanında bu gizemli nesneleri araştırmaları için hızla sevk edildiler. Hz. Nuh'un gemisini araştırmak için Türkiye ve İran arasındaki dağlarda araştırma yapan tim, Dicle Nehri kenarındaki bir köyün yaşlılarından oldukça ilginç bir öykü dinledi. Anlatılanlara göre 200 nesil evvel gökyüzünden büyük ve de çok gürültülü bir ev yeryüzüne inmişti. Uçan cismin çıkardığı gürültü köyde bulunan herkes tarafından duyulmuştu. Bir süre sonra köyden köye yolculuk yapan Özdemir adlı bir kişi bu gizemli cisimle karşılaşmıştı. Anlattığına göre cisim ıslık gibi bir ses çıkartmaktaydı ve dokunulmayacak kadar sıcaktı. Bu olay araştırmayı yapan ekip tarafından derhal Almanya'ya rapor edildi. Alman karargahı başta olaya şüpheyle yaklaşmış, 200 sene evvel dağa düşen bir cismin nasıl olup da halen sıcak olup ses çıkartabileceğini, yani çalışır durumda olabileceğini sorguluyorlardı. Bu durum başlarda onlara farazi bir halk hikayesi gibi geldiyse de Göring'in talimatıyla bir ay sonra bölgeye 2 birlik daha gönderildi. Bölgeye gelen bilim adamları Hitler'in savaş makinasının özel silahlar bölümünün öncüleriydiler. Öncelikle cismi gördüğü iddia edilen Özdemir ile görüştüler. Fakat Özdemir onlara cismin yerini göstermeyi reddetti. İlerleyen günlerde cismin yerini göstermesi karşılığında para teklif edilince köylü bu isteği kabul etti. Ancak bir sorun daha vardı. Cisim çok yüksek bir rakımdaydı ve her taraf kar altındaydı. Köylü onları bağır başlarında cisme götürmeyi, o zaman yol bulmanın daha kolay olacağını, şu anki hava şartlarının çok ağır olduğunu söylediyse de Naziler bunu kabul etmedi. Ekibin intikalinden 2 hafta kadar sonra nihayet köylü de ikna edilerek cismi arama çalışmalarına başlandı. Ekip gündüzleri yürüyor, geceleri ise kamp yapıyordu. Dağdaki hava şartları bazen o kadar ağırlaşıyordu ki kar tipisinden göz gözü görmüyor, çadırların kazıkları sökülüyor, görüş mesafesi sıfıra iniyor ve hareket etmek imkansız bir hal alıyordu. Hatta bir ara geri dönülüp bahar başlarında tekrar gelinmesi fikri bile değerlendirildiyse de yüksek Alman komutasından çekinen grup liderleri bu teklifi kabul etmediler. 12 günlük bir tırmanışın ardından son derece yüksek bir irtifada bahsedilen cismi buldular. Cismin bulunduğu koordinatları sizler de bakmak istersiniz diye videonun açıklama kısmında paylaşıyorum. Cisim sağlam bir durumda dağın tepesindeki mağaralardan birinin girişindeydi. Bu dünya dışı bir aracın ilk ele geçirilişi oldu. Özdemir'in bahsettiği gibi cisimden tiz ve ürkütücü bir ıslık sesi geliyordu ve son derece sıcaktı. Mağaranın önündeki arazide parçalanmış kayalar dikkat çekiyordu. Muhtemelen bu kayalar cismin çarpması sonucu parçalanmıştı. Ancak cisimde en ufak bir çizik dahi yoktu. UFO 25 metre çapında ve 8 metre yüksekliğindeydi. Boyutuna göre ağırlığı ise çok azdı. Cisim komple 3 ton kadar geliyordu. Dünyada olmayan katı bir maddeden üretilmişti. Bilim adamları gemiyi çalıştırmayı denediyse de başarılı olamadı. Ekip durumu ve bulguları tekrar Almanya'ya rapor etti. Hitler cismin ne pahasına olursa olsun Almanya'ya getirilmesini emretti. O dönem genç Türkiye Cumhuriyeti'nde işler karışıktı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk henüz yeni vefat etmişti. Zaten vefat etmemiş olsaydı büyük olasılıkla Almanlar bu cismi Türkiye'den çıkartamazdı. Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği vasıtasıyla dönemin Türk hükümetiyle bağlantı kuruldu. Para ve silah yardımları yapılarak gerekli izinler alındı. Almanlar Türk hükümetine ne bulduklarına dair net bir bilgi vermedi. Zaten dönemin hükümeti, sanayi ve ekonomide çok zayıf olan ülkenin durumundan dolayı Almanya gibi bir dünya devine hayır diyecek siyasi bir iradeye sahip değildi. Açıkçası yapılacak para ve silah yardımları hükümet için çok daha önemliydi. İzinlerin alınmasına rağmen Almanlar için sorunlar yeni başlıyordu. Nitekim dünyada böyle bir cismi taşıyacak bir araç yoktu. Araç olsa da Ağrı Dağı'na çıkan basit
ve zaman zaman çok darlaşan patika bir yoldan başka bir yol da yoktu. Burada Alman mühendisleri devreye girerek açık kasalı Alman ordu kamyonlarının şasilerini uzatarak yeni dingiller eklediler. Planlarına göre bu yeni dizayn edilmiş araçlar sökülüp takılıp taşınabilen kuvvetli bir hidrolik çıkrık mekanizmasıyla havaya kaldırılan cismin altına dorselerini sokacak ve cisim yavaşça üzerlerine bırakılacaktı. Ayrıca bu araçlar günümüzde petrol rafinerileri gibi ağır tonajlı yükleri taşımak için de kullanılan 100 teker diye tabir ettiğimiz özel nakliye araçlarının da atasıdır. Araçlar yapılırken Almanya'dan bölgeye yeni ekip ve ekipmanlar yollandı. Bu ekipler yolların dar ve balçıklı kısımlarını tespit edip dar kısımlarını genişletiyor, balçıklı kısımları da mıcır dökerek dolduruyorlardı. Nihayet 1938 Şubat ayında UFO büyük bir gizlilik içinde Bulgaristan, Romanya, Avusturya rotasını izleyerek yüklemeden bir ay sonra Almanya Münih'e getirildi. UFO araştırması için Almanya'daki en ünlü bilim adamları Münih'in kuzeyinde kurulan bölgeye geldiler. Araştırma laboratuvarı başka güçler tarafından fark edilmemesi için eski tuz madenlerinin bulunduğu bir bölgeye konuşlandırıldı. Cismin detaylı incelemeleri kapsamlı olarak raporlandı. Bu raporlar savaşın sonlarında Sovyetlerin eline geçecek ve Sovyetlerin çökmesiyle araştırmacıların eline geçen KGB belgeleri arasında yerini alacaktı. Ancak ne yazık ki raporların büyük kısmı kayıptı. Ancak bu bölgenin Amerikan ajanları tarafından fark edilmesi uzun sürmedi. Temmuz 1941'de Amerika Birleşik Devletleri Oscode adını verdikleri bir ajanı bu laboratuvara sokmayı başardı. Almanlar araştırmaları sonucu ele geçirdikleri pek çok gizemli nesneyi Münih'e getiriyor, burada inceleyip saklıyorlardı. Amerikan ve Rus ajanları bunu biliyor, yine de neyin nerede olduğu hakkında çok fazla bilgi edinemiyorlardı. Bu yüzden Münih hem müttefikler hem Sovyetler için özel bir statüye sahipti. Savaşın sonlarına doğru müttefikler Münih'i ele geçirmek için büyük bir saldırı başlattı. Şehir günlerce havadan bombardıman edildi. Büyük fedakarlıklarla karadan kaydırılan birlikler çok ağır kayıplar vermelerine rağmen şehri kuşatmayı sürdürdü. Oysa Münih bu kadar fedakarlık gerektiren stratejik bir konumda değildi. Nitekim Berlin halen ayaktayken Münih'e olan bu özel ilgi ve yapılan askeri fedakarlıklar o dönem çoğu stratejist tarafından aptalca olarak nitelendirilmişti. Hatta Sovyet lider Stalin bile şehrin kuşatılmasına tepki göstermişti. Şehir düşünce Amerika önce Münih Kalesi'nin altında gizlenen kaderin mızrağını, ardından da tuz madenlerindeki tesislerde bulunan diski ele geçirdi. Tuz madenlerinde uzun süreli çatışmalar yaşandı. UFO derhal Normandiya üzerinden gemiyle Amerika'ya yollandı. Ancak diğer yandan Sovyetler de esir aldıkları Alman bilim adamları aracılığıyla Nazilerin ele geçirdiği dünya dışı diskten haberdar oldular. Ayrıca bilindiği üzere savaşın ardından pek çok Alman bilim adamına Amerika oturum ve yeni kimlikler vererek kendisi için çalıştırmaya başladı. Amerika bu bilim adamlarını kabul etmeden evvel hazırladığı listenin en başına bu ağır UFO'su olayında görev yapmış bilim adamlarını yazmış ve öncelikle Amerika'ya onları götürmüştü.